uyanıyor. Bu eğitim insanları iyi bir yere götürmüyor. Yani bu eğitim Türkiye'de ve dünyada böyle hırs küpü, para kazanmaya, mevki edinmeye yönelik insanlar çıkarıyor. Bizim çocukların hepsinin elinde bir cep telefonu var şimdi. Neredeyse yani beşikte bile yeni doğmuş çocuğun eline cep telefonu verecekler. Çin'de cep telefonları yasaklandı biliyor musunuz? Harika. Harika. Çin'de cep telefonları çocuklara yasaklandı. Çünkü Çin'in araştırmalarına göre, ki Almanya'da da bu araştırmalar yapıldı. Çocuklar sürekli yakın mesafeden baktıkları için, ki biyolojik olarak bizim bir yapımız var. Göz yapımı 21 yaşına kadar gelişiyor. 21 yaşına kadar. Biz nesil olarak atlattık diyelim. Biz Atlattık, şimdi evet. daha önceki, ama yeni doğan bizden gelen çocukların 50 yaşına gelmeden kör olacaklar. Bilmem ne School diye bir okula gönderiyorlar Silikon Vadisi'nde. Google, Apple'ın CEO'su dahil hepsinin çocukları gittiği bu okulda siyah tahta ve tebeşir kullanıyorlar. Hiçbirinin cep telefonu yok, tableti yok, bilgisayarı yok ve evlerinde televizyon yok. Google'ın CEO'su diyor ki kızım 14 yaşında. Bilgisayar kullanmayı bilmiyor, 16 yaşına kadar bilmeyecek. Biz zaten Google'ı en geri zekalı insanın öğreneceği şekilde yaptık. Nasıl olsa öğrenecek. Çünkü total insan yetiştirmeyi hedef almayan bir eğitim tarzıdır bu. Maalesef Türkiye'de bu çukura girmiştir. Bana kalırsa sınav sistemleri, en azından bizim ülkemizde yapılan sınav sistemleri bu ülkenin gençlerine yapılmış en büyük ihanetlerden bir tanesi. Sürekli olarak birbiriyle kıyaslamak durumunda bırakıyor, sürekli yarış halinde. Araştırmalar en çok okul üniformalarının eşitleyici işlevinin altını çizmektedir. Gerçekten öyle mi acaba? Okul üniformalarının eşitsizlik yarattıklarını vurgulayan araştırmalar da görmezden gelinmeyecek kadar önemli verilere sahiptir. Tek tip giyinseler de öğrencilerin aralarındaki ekonomik eşitsizliklerin farkında olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Zaten eşitlik ne demekse, yani alemde sanki bir şeye eşit olmak zorundaymış gibi. Yani Allahü Teala yarattığı varlıkların hangisini birbirine eşit kılmış yani? Her şey farklı yani alemde. Allah farklı ve tamamlayıcı olarak yaratmış. Böyle bunların tuzak kelimesi bu da, böyle tırnak içinde eşitlik. Efendim biz haklar açısından bahsediyoruz. Haklar da eşit değildir. Kim ne çabalıyorsa onun karşılığını almalıdır veya alır. Haklar da eşit değildir ki, yani ne kadar ekmek o kadar köftedir. Gerçekleri görmeni engellemek için gözlerinin önüne çekilen bir dünya bu. Bu gerçek değil mi? Gerçek olan nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Bizdeki sorunlardan biri de şu. Aptal çocuk ile zeki çocuk aynı sınıfta eğitim görüyor. Mesela dershaneler böyle yapmaz. Dershanelerde sınav başarısına göre ayarlanır sınıflar, değil mi? En azından benim zamanımda öyleydi. Okulda ama aptalla zeki aynı sınıftadır. Aptalla zekiye aynı müfredatı veririz. Bunun işe yaraması için sürekli aptalı oynaman lazım ki aynı standartlara gelsin, ki gelemez. Ya da aynı şey hesaba geliyor. Zekinin standartlarını düşüreceksin veya potansiyelini körelteceksin. Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri Kürk Mantolu Madonna. Okuyan var mı kitabı? Bunu da okudu galiba. Nasıl bir kitap? Biraz anlatır mısın? Ben kitabı okudum ama çok böyle sana anlatabileceğim, hani altını çizebileceğim ya da bana dokun Sabahattin Ali. Çok ama çok önemli bir yazar. Yani bunu herkes biliyor ve herkesin mutlaka onun kitaplarını okuması lazım ama burada Madonna'nın hayatı da enteresan olabilir bizim için. Yani aşkları, ilişkileri filan. Bu 1943'te yayınlanmış bir kitaptır arkadaşlar. Sabahattin Ali tarafından yazılıyor. Asker yıllarında çadırda yazmış bu kitabı. 1943 yılında. Çok eski bir kitap. 1943 Evet, 43 yılında mı? 43. Madonna var mıydı o tarihte? 1943'te. Kadın doğmadan Amerikalı Madonna değil canım. değil ama Öyle bir şey yok. Madonna diye bir şeyi ama bence uyarlanması Madonna'nın üstünden olacak diye düşünüyorum. Hoparlörle ezanların desibeli biraz düşmeli, yapmayın etmeyin diyoruz. Adam direktman Allah Allah ezan düşmanı mısın, din düşmanı mısın bilmem ne falan diyor. Ya bak şurada kaç saattir buradayım, bir çan sesi duymazsın abi. Ama kıvamında güzel bir ezan çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Yani ama bu şu andaki o değil. O şu andaki bir işkence arkadaşlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Nasıl ki müzikle insanları kontrol ettiler, arabeskte bilmem neyle. Bu hoparlörle ezan, bir de bir peşine sala diye bir şey taktılar. Tamam mı? Gün boyu senin düşünce şeyini, insicamını bozuyor. Şimdi geçen işte kulağına müzik takanlar, gittiğiniz yerlerde, kafelerde müzikler falan var ya. İşte bu. Senin düşünce insicamını bozuyor. Mouse yapıyorlar. Giriyorsun McDonald's'a, müzik mesela. Dan. Ya bırak kahvemi içerken değil mi? Düşüneyim. Yeni sentezler şey yapayım.
ortaya çıkartayım. Tamam. Bunu bozmakla ilgili. Kulağına takanlar mesela şu sıra başladılar. Adama kızı bilmem nesi kulağında müzik dinliyor. Affedersin bok var yani. Sen sanki kulaklıkla doğdun. Yok kardeşim bunu serbest bırakacaksın. Serbest. Hava alacak burası hava. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, Benim için ilkokul büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Ya çok güzel bir arkadaşlarım olmuştu. İlkokulda da, ortaokulda da, lisede de. Fakat ilkokul bir büyük hayal kırıklığı olmuştu. Ben okula gideceğim diye yırtınıyordum. Tamam mı? Hatta yaşım yetmiyordu, kreşe yazdırın lan bari diyordum ben. Paramız yoktu o zamanlar. Karagümrük'te kirada oturduğumuz zamanlar yazdıramadı babacığım. İlkokul 1'e büyük ümitlerle başladım. Fakat bir baktım bana hiç söz hakkı verilmiyor. Çünkü ben okuma yazmayı 4 işlemi biliyorum. Abi beni daha da ileri götürmen lazım. Benim niye tüm hevesimi kırıyorsun? Beni niye burada bırakıyorsun? Yani dahi çocuk kavus değilim ama sınıftaki 100 çocuktan, o zaman çok kişiyle okuyorduk, 70-80 çocuktan daha zekiydim. Pardon, bir Özge vardı. Benden daha zekiydi. O da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Söz verilmiyordu abi. Özge ile bana ne zaman söz verilirdi? Sınıfta kimsenin cevaplayamadığı bir soru oldu mu? İyi örnek olarak bakın Özge Cemre nasıl biliyor bakın diye o zaman anca bize söz verir. but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Bunu Çin Yok. bile tespit Şimdi etti. bile gözük- Avrupa'da tespit edildi. Türkiye'de hiç ses yok. Gözlük takıyorlar. Şimdiden bile gözlük takıyorlar. Yani ne kadar zarar verici şey varsa çocuklarımıza veriyorlar ama hep bunu iyilik olarak tanıtıyorlar. Evet. İnsanlar hep bir rekabetin içerisinde. Aman çocuğumun elinde işte akıllı telefon olsun. Çocuğun eline akıllı telefon vermek vaktim de o çocuğu hiçbir şekilde kontrol edemiyorsunuz. Hiç gözünün görmemesi gereken şeyleri görebiliyor. Ve çocukları tamamıyla saptırdılar. Ailelerin hiçbir hükümleri yok ve bunu kendileri de acentelerinde yazıyor. Biz onların dinlerini yok edeceğiz, dini değerlerini, kültürlerini yok edeceğiz, ahlaki değerlerini yok edeceğiz. Albert Pike'ın kendi mektubu bile var. Innocent Dogma diye kitabı var. 3 şekilde 1. Dünya Savaşı'nı çıkartacağız. 1871 senesinde yazılmış Innocent Dogma kitabını okusunlar. 2. Dünya Savaşı'nı çıkartacağız ve 3. Dünya Savaşı'nı Türklerle Yahudiler arasında çıkartacağız. Her şeylerini yok edeceğiz. Turning millions of people into robots. Do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing? Günden güne çocuklar bunu göre bu sefer hızlıca zenginleşme ya da işte giderek içe kapanma ya da travmatize olma gibi durumlarla karşı karşıya kala böylelikle de günlük ya da anlık kendilerini avutacak şeylere doğru yöneliyorlar. Bizim gördüğümüz işte bu anlık ya da günlük anı kurtaran, avutan şeyler ne diye sorarsanız işte bağımlılığa yol açan gerek bunlar maddeler gerekse de davranışsal bağımlılıklar dediğimiz işte bu tür kumar gibi durumlar maalesef. Yani bu durum bu günden güne çocuklar ve gençler arasında arttığını sizin haberde de geçtiği gösteren veriler ve herkesin de aslında bu konuda adeta hemfikir olduğu, çünkü herkesin hayatında artık böyle şeylere karşılaşmaya başladılar işte yakınlarından böyle bir durum söz konusu ama bu durum sadece gençlerle ilgili değil, aslında bizim gençlere sunduğumuz hatta sunamadığımız gelecekle de ilgili gibi görünüyor. Yani bana gelen birçok genç oluyor mesela, inanın. Şunu diyor, doktor olsam ne olacak diyor, öğretmen olsam ne olacak diyor. Yani hatta şunu söyleyen oluyor, yani ben hakim savcı olsam ne olacak diyor yani. Aptalla zekiye aynı sınıfta ve aynı eğitim verilemez. Çünkü seni bir gün yukarı taşıyacak olan adamlar o zekilerin arasından çıkacak. Merkezi eğitim. Bırak merkezi eğitim olmasın ya. Ve her okul kendi sınavını yapsın. Boğaziçi kendi sınavını yapsın. İstanbul Üniversitesi kendi sınavını yapsın. Niye merkezi eğitim yapıyorsun? Ve çocuk bakar, ben şu ve şu okullara girmek istiyorum. Onların sorduğu sorulara göre çalışır. Niye merkezi eğitim? Niye sırf tek tip eğitim sevdasına zeki çocukları aptallarla beraber okutarak köreltiyorsunuz? Türkiye'de eğitim bedava değil. Her 2 liseden biri özel. Devlet okullarında ise en temel ihtiyaçlar için bile velilerden para alınıyor. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. Aklıma bir fikir geldi. Padişahlarla konuşup herkese zorunlu eğitim vereceğiz. Bütün çocuklara. Bunlar sabah erken kalkacak ki mezun olduklarında işe erken gelsinler. Aynı formayı giyecekler, aynı üst başları olacak. Belli saatlerde girip çıkacaklar. Ve sadece bizim istediğimiz şeyleri yapacaklar ve öğrenecekler. Bu sayede modern köleler yetiştireceğiz. Okuldaki öğretmenlerin çoğu etik dışı davranıyorlar. Uygulamadıkları konulara öğretiyorlar. Örneğin New York'taki askeri okuldayken kalkulus öğretmenime sormuştum. Bu öğrendiklerimizi kullanacak mıyım diye sordum. Hayır diye cevap verdi. Peki bunları siz kullanıyor musunuz dediğimde yine hayır dedim. Amerika'da üniversite bitirdiğiniz zaman
bilerek mezun oluyorsunuz. Türkiye'de üniversiteyi bitirdiğiniz zaman bilmeden mezun oluyorsunuz. Hem de üniversiten o kadar iyi olduğu halde. Örnek ben. Şimdi arada bilgi farkı var. Bunun sebebi ne? Çünkü Türkiye'deki üniversitedeki hocalarım, ki benim zamandan bahsediyorum yani, fena değildi, şimdi çok daha kötü. Üniversite hocalarının kendisi biliyor. Şimdi bilmediğin bir şeyi başkasına öğretemezsin. Yani her branşta böyle. Bakın bir sürü üniversite öğrencisi var. Bir sürü üniversite mezunu bir arkadaş var. Anlatın yani üniversitenizde dersler nasıl oluyor? Yani slayda açıp slaytlar okumak ders anlatmak değildir. İnsanlara bu bilgileri verdiğinizi görüyorum. Zengin insanlar onlara bunu söyleme, Robert mı diyor? Evet. Bildiklerini insanlara söyleme. Bırak yoksul kalsınlar. Örneğin elit kesimin diyor bakın okullarında, özel okullarda üniformalar yüksek statünün belirlenmesine bir sembol haline gelmiştir. İmkanları kısıtlı olanların gittiği vakıf ya da devlet okullarında ise üniforma sıklıkla yetim, yoksul çocuklar için eşitleme işlevi görmektedir. Yani bunların kendi dinlerine, inançlarına göre ise yoksulsan veya statüsü düşük bir aileden geliyorsan sen kendi aranda eşitsin veya eşit olmalısın. Yani şunu mu demek istiyorsunuz, yani sizi eşitleyeceğiz veya eşitlik masalıyla oyalayacağız ama biz daha eşit olacağız sizden tabii. Sizin üzerinizde başka eşitler olacağız. I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories. See, every scientist will tell you that no two brains are the same, and every parent with two or more children will confirm that claim. Please explain why you trick students like cookie cutter frames or snapback hats. Bak biz tek tip eğitim gördük, bunun içinde büyüdük. Tek yolu buymuş gibi geliyor bize. Hayır babacığım, hayır. Çok başka yolları da var. Ya Türkiye kadar özgürlükten korkan ülke yoktur diyeceğim de var. Çok var hatta ama Türkiye özgürlükten çok korkuyor. Her alanda korkuyor. Bırak her okul kendi sınavını yapsın, ona göre adam alsın. Sen niye karışıyorsun? Çünkü merkezi eğitim olmazsa Öğrencilerinin önlük ve beyaz yaka giydiği ilköğretim okullarının düşük sosyoekonomik çevreden gelen çocukların gittikleri okullar olduğu kolaylıkla gözlenebilir. Çünkü özel okullar veya daha iyi semtlerdeki devlet okulları kendi üniformalarını belirleyebilmekte, sembollerini, armalarını oluşturmakta. Bunları bazen okul kültürünün bir unsuru, bir statü sembolü olarak kullanmaktadır. Buradan hareketle ilk dönemlerde ifade ettikleri eşitliğin aksine önlük ve beyaz yakanın bunları giyen çocukların ailelerinin düşük sosyoekonomik statülerini vurguladığı söylenebilir. En azından burada biraz insaflı bir cümle bulduk makalede, koca makalede. Ondan sonra işte Atatürk'le ilgili bir şey söylediğin zaman hala yapıyorlar onu zaten. İşte sen Atatürk düşmanısın. Evet, düşmanıyım. İki isim vereyim size. 1200 tane öğrenci yetiştiriyorlar bu arada. Bu iki ismin bir tanesi Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev, diğeri de Putin. Diğeri kim? Putin. Ha, Putin. Şimdi bunu söylediğim zaman biri çıkıyor diyor ki Putin de Türktür ha diyorum ben. Ya çok affedersin, tövbe haşa, Allah'a sığınıyorum, biraz cahilliğime verin. Allah da Türktür deme cehaletine getirecek kadar aşağılık sapıklar var medyada. Herkes peygamber de Türk, Mısırlılar da Türk, Roma'yı da Türkler kurdu, Türkler de Türk, Putin de Türk. Yani bu sapıklık D. Matlock denen Amerikalı bir yalancı örgütlü yazarın aslında papağanlığını yapıyorlar. Bu yazarı Wikipedia bile yalancı olduğu için yasakladı. Yerli ve milli diye bunları kanıt olarak kullanan kişiler bizim ekranlarımızda dolaşıyor. Tabii, ya beni affedin, Rabbimden de af diliyorum. Hani sizden de af diliyorum. Böyle bir cümleyi benzetmeyi verdiğim için ama böyle yapıyorlar. Evet, bu bir... Elimizdeki diploma Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında verilmiş bir ilkokul diploması. Benim amcama ait. Konya'nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünden. Amcam. Ve evet. Bozkır İlkokulu'nda tanzim edilmiş bir diploma. Diplomaya dikkat ederseniz, biraz sonra inceleyeceğiz. İlkokul diploması. Diplomanın üzerinde derslerin tümü, derslerden alınan notlar ve o derslerin öğretmenlerinin isimleri ve imzaları var. Bu bir orijinal, fotokopi falan değil. İlkokulda her dersin öğretmeni ayrıydı. Sınıf öğretmeni değil, ders öğretmeni vardı. Niye anlatıyorum? Mukayese edeceğiz şimdi biraz sonra bizim eğitim sistemimizde. O sebeple anlatıyorum. Neymiş görülen dersler? Onlara bakalım. But if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Evet. Tecvid, ilmihal, ahlak,
Sarf-ı Osmani, imla, kıraat, okuma, hesap, coğrafya, tarihi Osmani, yani kendi tarihi, sülüs, bir yazı çeşidi, güzel yazı çeşidi şu anda Güzel Sanatlar Akademisi'nin bir branşı, akademi dersi. Lik'ah, yine bir güzel yazı çeşidi. Bu da Güzel Sanatlar Akademisi'nin üniversite çağındaki çocukların branşı ve el işi. Öğrencinin künyesi, öğretmenlerin isimleri ve verdikleri notlar. Burada ne yazılı, yukarıda ne yazılı? Nazaratı Celile-i Maarifi Umumiye. Nazaratı Celile-i Maarifi Umumiye. Mekatibi İptidaiye Şehadetnamesi. Bizim çocukluğumuzda şehadetname derlerdi diplomaya. İptidaiye biliyorsun başlangıç demek, ilkokul demek. Bir Atatürk var kalbimde, omuzumda ağır yük. Çalış diyor bana, haydi yükselt Cumhuriyeti. Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 96 yıl önce bugün yakılan meşaledir Cumhuriyet. Kimsesizlerin kimsesi, Nene Hatunların, Hasan Tahsinlerin sesidir Cumhuriyet. Cumhuriyet bir halkın özlemidir. Artık savaşlardan yorulmuş, yoksul ve viran kalmış ülkesinde yurtta barış, dünyada barıştır Cumhuriyet. Cumhuriyet emektir alın terinden akan, namusuyla kazançtır hiç kimseye el açmadan. Cumhuriyet demir ağlardır, kurulan fabrikalardır. Bütün ülke kalkınsındır Cumhuriyet. Cumhuriyet aşığı bir öğretmen olarak Atatürk'ten yanadır hep sözlerim. Okul hayatımı neredeyse İzmir'de tamamladım. Bornova Anadolu Lisesi'nden 92 yılında mezun olduktan sonra ODTÜ Psikoloji'de okudum. Nerede çalıştın? Öğrenci dil kursunda. İzmir'de mi? İzmir'de, evet. Son kararım. İstanbul'da Robert Kolej'de yatılı olarak okudum. Daha sonra Amerika'ya gittim üniversite için. İki farklı üniversitede, Colby Kolej'de ve Dartmouth Kolej'de 3 ana dal yaptım. Israr beklemek, isteksiz görünmek son kararım. Okul, kolej, meslek lisesi, Almanya, üniversite, Türkiye falan derken İşte nerelerde? sıcak keşkül son kararım. Geldim yani bir sene oldu yurt dışındaydım. İşim stres koçu. Bunlara stres attırıyorum. Stres koçluğu yapıyorsun. Aynen. B, tabak diyorum. Son kararınız mı? Son karar. Hangi? Üniversitesinde okuyorum. Sen Benoît Fransız Lisesi mezunuyum. Hep hastalanmış son kararım. Çarşamba son kararım. Pazartesi ile çarşamba arasındaki gün. I am sick of grading essays that sound like they were written by a polite robot with a thesaurus. Stop using ChatGPT. It is lazy, it is dishonest, and it is a guaranteed way to fail this class. I can tell which of you use ChatGPT. I'm going to pass your resume to McDonald's. I told you the only AI allowed on this campus is Study Bench. I caught half of you using ChatGPT. I told you if you want to use AI, use Study Bench only. You're all going to work at McDonald's or worse. Deloitte! I told you to use one-to-make AI, not just ChatGPT, but nobody listened! No ChatGPT, no bots, no tricks, it's plagiarism, and it will ruin your career! For everyone who used ChatGPT, you will automatically fail the class! It's unbelievable, I caught half of you using ChatGPT, as if I wouldn't know! Guys, I told you many times in this lesson that AI is going to use ChatGPT. Look at this! 97% AI generated! You see that? You're not slick! I told you, I explicitly told you, ChatGPT alone is a death sentence! That's why I mentioned this right. How do you actually think you can write an essay with ChatGPT and not get caught? Do you think I'm stupid? At least use TLDL, motherfuckers! Do I really have to teach you everything? Do you think I'm fucking stupid? Do you think I didn't notice that y'all use ChatGPT for the test? I'm done with this shit. Şimdikilerin sınav sorularına bak ne kadar kolay. Bizim zamanımızda neler yapıyorduk. Vücudun tüm organlarını bilirdik falan. Yanlış bir eğitimden geçmişsin. Niye şimdikilerde çeksin istiyorsun? Nasıl bir kaynana mantığıdır? Ders süründüm, gelindim de sürünsün. Bir çocuğa her alanda bu kadar detay bilgi verilir mi lan? İşte yok Farsça mı öğreneceksin, işte Arapça mı öğreneceksiniz falan diyorlar ya. Klasik örnek vardı İsmet Özel'in. Farsça, Arapça olmadan hiçbir şey söyleyemezsin diye. Hiç Farsça, bir Türkçe, Arapça. Haliyle alfabesi değiştirilmiş bir toplumdan anlayış beklemek zor bir şey. Bu
seleksiyonun kimin zeki olup olmadığını ilk bir ayda çok rahat yaparız. Çok rahat belli ederken. Ardından hangi çocuğun ne istediği, hangi alanı istediği, kimya mı, tarih mi, edebiyat mı, resim mi, güzel sanatlar mı? Bu da çok kısa bir sürede belli olur. Ona göre yönlendirirsin çocuğu. Türkiye'de okula giden geri zekalıdır. Ya işte sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. 20 yıl sonra üniversite mezunu bulaşıkçı aranıyor. Hadi bakalım. The education system is designed to develop the children of the rich and powerful into a managerial class. That truth comes from authority. Repeat what the teacher says and you're smart. Repeat what the textbook says and you're smart. And there's a great book called Dumbing Us Down by John Taylor Gatto, in which he explains that this outsourcing of thinking to authority is part of a hidden curriculum inside every public school. So people think schools aren't good at teaching. They fail to teach science. They fail to teach math. But the truth is they're very good at doing what they're actually designed to do, which is training regular people like you and me to be obedient to authority. Because this is all designed to create a new priest class, so that regular people don't have the intellectual capacity to Kaldır eleman. Kaldır bakalım. Kaldır. Oldu mu usta araba? Oldu mu araba? Az kaldı. Tamam usta. Diyor, müşteriye hoş geldin diyor. Müşteriler de çok memnun. Çok bunu sevgiyle karşılıyorlar. Resim falan çekiniyorlar. Bu sanayinin maskotu gibi bir şey oldu. Nasıl hayata geçti? Endüstri devriminin başlarında en yoğun işçi grubu çocuklardan oluşuyordu. Makinelerin kullanım kılavuzunu okuyabilecek, kendisine verilen talimatları anlayabilecek, minimum şartlara haiz bir yetişmiş insan gücüne ihtiyaç oldu. İşte bu sınıfı eğitmek için okullar açıldı. Modern, bugünkü anlamıyla okullar sabahtan akşama. Çünkü mesai öyle olacaktı. Zil çalarak başladı çünkü fabrikada zil ile mesai başlayacaktı. Öğle teneffüsü diye bir şey oldu. Yemek saati, molası. Çünkü fabrikada yemek molası olacaktı. Üniforma giydiler çünkü fabrikada işçiler üniforma giyecekti. Öğretmenin karşısına geçip dinlediler. Çünkü şeflerinin, müdürlerinin, ustabaşlarının karşısında bu şekilde davranacaklardı. The origin of black smoke and white collar. Roma'da genç yaştan itibaren emirlere itaat etmek ve hizmet için eğitiliriz. Sonunda kendi yolunu seçme şansını yakaladığında gidecek bir yerin
olmadığını anlarsın. Antik Yunanca'da school'un, skola'nın bakın karşılığı dinlenme, boş zaman olarak geçiyor. Yani bazınız boş zamanda işte gidilecek yer acaba o manada mı düşünüp koydular diye aklına gelebilir. Ancak o zaman da biz şöyle deriz. Schooly şeklindeki versiyonu bakın schooly i ile bitiyor. Bu da boş zaman demek ve bir de tatil manası var. Schooly bakın okunuşu. Festival, mukaddes gün ve tatil manası var. Yani acaba bilerek skola'dan gelen bu school'u boş tatil yeri, boş yer, boş vakit veya vakit öldürülecek yer manasına alayvari bir mana ihtiva etsin diye mi aynı zamanda alay ederek mi koydular? Tabii kesin konuşmak zor. Yalnız çok da hoş bir manası olmadığı açık biliyorsunuz. Bizdeki ismi medresedir. Yani ders öğretilen, ders verilen, ders dinlenen yer manasına medrese, ders yapılan yer manasına medresedir. Fakat sonradan okul denmesi, school'dan veya işte okumaktan diyorlar ama halbuki kökü school tabii yani. Okulda zaten school'u anıştırıyor. Hiç öyle okumaktan geliyormuş filan masalları anlatmasınlar. İnandırıcılıktan uzak tabii. Bakınız kelimenin eş anlamlıları burada. Festival manası var yine. Festival, makara, tatil, boş zaman yeri, tatil yeri manası. Gelinen noktada tabii içinin aslında ne kadar da boş olduğu ve oraya giren çocukların çıktığında da nasıl bomboş çıktıklarını görünce isminin manasının hakkını verdiğini görmüş oluyoruz. Bildiklerini unutman gerekmiyor. Korku, şüphe ve inançsızlık.